Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Maraton GSM Teknik Servis Eğitim Hizmetleri adına ben teknisyeniniz Hakan ile berabersiniz. Bu dersimizin konusu komponentlerin sökmesi, takması nasıl olacak? Nasıl rahat bir şekilde takabiliriz, sökebiliriz? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Komponentler derken ufak tefek parçalardan bahsediyoruz. Kondansatörlerden, diyotlardan, dirençlerden, bobinlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunların kolay bir şekilde söküp takmasını nasıl yapacağız? Nasıl değiştireceğiz? Onlardan bahsediyoruz sevgili dostlar. Şunlar iri bir kondansatör, ufak bir kondansatör. Bunlarda neye dikkat edeceğiz? Öncelikle ufak parçalar olduğu için sağa sola uçup kaçıp sıçraması ve kaçması, elimizden kaçması an meselesi arkadaşlar. Peki bunu nasıl bundan baş edeceğiz? Buna karşı nasıl bir yol izleyeceğiz? Şimdi onu göreceğiz. Şu ana kadar öğrettiklerimin hepsinin antrenmanını yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar. Telefon tamirinin olmazsa olmazları sevgili dostlar. Şimdi önümüzde bir tane anakartımız var. Ufak tefek parçaların hepsi komponent. Diğerleri de entegre ve konnektör arkadaşlar. Şöyle daha dallanıp budaklandırmadan kolay bir şekilde hepsini bu videoda halledeceğiz. Sizler de antrenmanınızı yapacaksınız arkadaşlar. Ne demiştik? Bir şeyi söküyorsak, takıyorsak flux girecek demiştik değil mi? Öncelikle şuraya, burada bol miktarda komponentimiz var. Şimdi herhangi bir komponentin, şimdi bu mıntıkayı ısıtacağız arkadaşlar. Burada bu bölgede neler görüyoruz? Entegre var, işlemci var, MMC var falan. Peki ben buradaki malzemeyi söküp değiştireceğimizi düşünelim, farz edelim. Buradakini ısıttığım zaman ne oluyor? Yani bu bölgeyi ısıttığım zaman ne oluyor? 360 derecede ısıttığın zaman öncelikle bunun komponentlerin ayakları eriyor. Aynı zamanda entegrenin kendi altındaki ayaklar da eriyor. Yanlış ısı kullanırsan, uzun süre beklersen ne oluyor? O ayaklar biraz daha şişiyor. Şişince birbirine değiyor ve kısa devre düşüyor. Cihaz susuyor arkadaşlar. Bunun olmaması için ya buradaki çalışacağın alanı izole edeceksin, yanmaz bantla, hasır bantla ya da üzerine metal bir bozuk para ya da metal bir fener koyarak kapatabilirsin. Veya da elin ayağın alıştıysa hiçbir şey kollamana gerek yok. Ona göre bu sefer de elinin havanın akış, üfleme yönünü bu tip komponent ve entegrelerin tamamı sıcak havayla sökülüyor arkadaşlar. O yüzden artık sıcak hava tabancasına da aşina olmaya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle komponent konusunu işlerken ben size kolaydan zora gideceğiniz, daha rahat öğrenebileceğiniz yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Komponentlerde aldığınız elinize hurda anakartınızı aldınız. Büyüklerden başlayın arkadaşlar. Öncelikle büyüklerden başlayın. Çap olarak bunun gibi büyüklerden başlayın. Sonra daha da giderek ufağına gideceksiniz. Bu sefer nasıl olacak? Ne yapacağız? Şimdi görelim arkadaşlar. Nerede komponent değiştirmen gerekiyorsa, örneğin şu bobinin kırık olduğunu düşünelim. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Öyle farz edelim. Aynısının ıskarta anakartı var. Oradaki ıskartadaki aynı bobin, aynı yerdeki aynı parça sağlam diyelim. Bunu çöpe atacaksın. Bunu öncelikle sökeceksin. Tabii ki o alacağını da aynı mantıkla sökeceğin için burada yapacağımız işlem yine aynı. 360 derece. Rüzgarımız 2,5-3 civarında, fazla abartmadan. Şöyle dönerek yapıyorsun artık burada, eğer parça büyükse, ya da sabit tutabilirsin, o da olur. Dönersen etrafını ısıtmış olursun, daha kolay çıkışını sağlar. Hava tabancam hafif sola, saat 11 yönünde yatık duruyor, öyle düşün saate göre. Şimdi bak lehimi eridi, hareket ediyor ufak tefek. Yokla almadan önce, gördün mü? Bu bozuk diyelim. Söktük, kaldırdık. Altında lehim görüyorsun. Var. Bak dondu. Daha yakın çekim yapayım hatta. Daha da güzel görmen açısından, püf noktaları kapman açısından. Şimdi
Komponentlerde yön yok arkadaşlar. Olanı var. Üzerinde de yazı veya nokta görürsünüz. Şimdi birazdan görürüz. Bunu da ıskartını aldın, artık değiştirdin. Yerine takacaksın. Ne yapacaksın? Bir şey anlattıysam, öğrettiysem, örneğin sıcak hava ve flux, sıcak hava ve lehim giren her yere flux koyacağınızı belirttim. Daha söylememe gerek yok. Hangi parçada olursa olsun o işlemi yapıyorsun. Şu anda da bir kere daha hatırlatmış olayım. Bunu buraya koydun, tamam mı? Bıraktın. Bırakabilirsin veya tutabilirsin. Altını görelim. Bobinin altında 2 tane ayak var. Aynı zeminde gördüğüm gibi. O 2 ayak burada sıcaklığımızla birlikte eriyecek, yerine yapışacak. Amacımız bu. Komponentlere genel anlamda işimiz bu şekilde. Bunun uçmaması için rüzgarın hızını düşürdüm. Sıcaklık aynı. Şöyle bak, oynamaya çalışıyor aklınca. Eridi. Gördün mü? Bak, yerine yerleştirdim. Şimdi komponentlerde yerine yerleştirme işlemini nasıl? Şu an oldu. Normalde işi bitti. Bak, dondu. Artık değişimini yapmış olduk arkadaşlar. Buradaki dikkat edeceğin şeylerden bir tanesi, komponentler genelde dikdörtgen şeklindedir arkadaşlar. Kare şeklinde olanı yok. Bunu sökecekken, alacakken veya yerine koyacakken yapmaman gerekeni söylüyorum ilk önce. Geldim. Bunu böyle buradan uzunlamasına tutarsan, bu buradan cımbızın şöyle kaldırırken falan şöyle çıtlar ve kaçar. Elinden kaçırırsın. İrisiyle ufağıyla. Bak mesela şunu almaya çalışacağız diyelim. Böyle tuttum, bak kaçıyor bak. Gördün mü? Böyle kaçırırsın. Onun olmaması için yapacağımız hareketi büyüğünde ve küçüğünde göstereyim. Belinden tutacaksın kardeşim. Yani uzun olan kısmından belinden sarılıp böyle buradan tutabilirsin. Ama ilk önce erimesini sağlaman gerekiyor. Flux'ın var zaten, orada görüyorsun. Biraz rüzgar sökerken tazikli, takarken düşük tazikli vereceğiz üfleme hızını. Sökerken oraya sıcaklığımız nüfuz etsin. Amacımız o. Takarken de uçmasın diye bak. Şöyle bir yokluyoruz. Tamam mı? Sonra belinden tutup alacağız arkadaşlar. Şöyle aldık. Söktüm aynı zamanda şu anda gördüğün gibi. Diğer anakarttan getirdim. Cımbızımın arasında duruyor şu anda. Ekranda görelim. Bak, hazırda duruyor. Kaçmıyor. Kaçamıyor. Cımbızı ne gevşek ne sıkı tutacaksın. Geldin buraya. Ya tutarak bırakırsın. Geldin, yavaşça indirdin, park ettin. Bak şimdi yamuk duruyor. Bilerek yamuk bıraktım bu arada. Cımbızın tek bacağıyla şöyle ittireceksin. Tamam mı? Bak şöyle yerine yerleştireceksin. Şöyle. Artık bunun montajı tamam. Şimdi biraz daha ufağına geçelim. Şu ufaklığı gözüme kestirdim. En ufağı o kadar zaten. Onun daha ufağı yok. Bak. Şimdi bunun bu bacağına itersem, bak şimdi şöyle almak istiyorum değil mi? Şu an ters duruyor. Anakartı çevireceksin veya böyle tutarsam kaçacak. Ve parçayı kaybedeceğim aynı zamanda. İlk önce şöyle bir bacağını dışarıya çıkar. Anakartı çevirmeme gerek kalmadı. Tut ve al. Aldım ve sökmüş oldum. Aynı şekilde montajını yapacağım. Diğer anakartını aldım. Buraya nakil yapıyorum. Öyle düşün. Getirdim. Tuttu. Bak şimdi havayı başka yere tutuyorum. Oraya artık şey yapmak istemiyorum. Kaldı. Sorun değil. Şu anda flux dökeceğiz. Artık bir bacağını tutturduk. Rahatça takabilmen açısından rüzgarı kıstım iyicene uçmasın diye. Uçmaz zaten. Lehim tutuyor şu anda. Sadece olduğu yerde düzeltme yapacağız. Gelelim. Bak bunları şimdi ayağa kalktı. Dikildi. Dikine duruyor. Şöyle yatıralım. Bak seyret. Tamam mı? Tamamdır. Ve montajını yaptık. Bir şeyi, küçük komponentler özellikle şöyle bir hareket yapayım. Acemilerin ve öğrencilerimin başına çok geliyor. Bu arada isteyen benden bizzat eğitim alabilir arkadaşlar. İstanbul Sultanbeyli'deyim. Gelebilen, gelme imkanı olan bizzat eğitim alabilir. Şimdi burada bir hata yapacağız kasıtlı ve düzeltme yapacağız. Şöyle bir karıştıralım ortada ufaktan. Şöyle karıştı diyelim, tamam mı? Elin çarptı, karıştı. Ne yapacaksın? Panik yapmıyorsun, havayı çekiyorsun. Sakin oluyorsun. Ve bir yere işlem yapacaksan ilk önce oranın resmini çekeceksin. Mikroskopunda resim çekme özelliği varsa resmini çekeceksin. Yoksa telefonunu çıkartıp ekrandaki resmi çekeceksin. Bir şeyler karıştıran kim nerede yerini hatırlaman için.
Böyle bir karışıklık olacak hayatınızda ve bu işleri öğrenirken hemen yerine tek bacağımızla cımbızımızı hiç sıkmadan tutuyoruz ve burada erime işlemi geldi. Bak bunu yerine koydum. Bunu da resme baktım. Bu da buradaymış dedim. Bak karışıyor, hiç umurumda değil. Sizin de umurunuzda olmayacak. Şöyle bir tarafından itersen, bak böyle itersen yukarıya gider. Yana doğru geniş itersen böyle gider. Tamam mı? Yerinde oturmayana mesela şöyle kulağından tutup çevirebilirsin. Tamam mı? Bak. Gördün mü? Şöyle çevirebilirsin. O şekilde de hatanı telafi edebilirsin. Bu komponentler bir kondansatör olabilir, bir direnç olabilir, bir bobin olabilir, bir kamera flaşı olabilir arkadaşlar. Hiç problem değil. Şu anda bir tane LED görüyoruz. LED'i de aynı şekilde söküp takabilirsin. Iskartasından aynısından bulur alırsın. Aynı mantıkla flaksını dökeceksin. LED olur, başka bir şey olur. Ufak tefek komponent diyoruz hepsine. Bunu buradan ısıttın. Diyelim ki adam dedi ki flash'ım yanmıyor. Flash'ı buldun, aynısını benzerini, illa aynı model anakart olması şart değil. Oraya LED'i uydurursun. Takar bak. Mesela sökmesi bu şekilde, ittiriyorsun. Söktün ıskartadan, sağlam led aldın. Geldin, bunu getirdin. Flux'ın var orada diyelim. Artık bak, yerleştirmeye tek bacağına şöyle istediğin gibi oynuyor, evire çevire takarsın. Tamam mıyız? Bitti gitti. Ve komponent montajı, komponentlere müdahale konusunda işledik arkadaşlar. Ufak tefek ıvır zıvırların, yani komponentlerin hangisine müdahale edersen et, bu şekilde edeceksin. Bak yönlü bir tane komponent görüyoruz. Yönlülerde ya çizgi olur, ya bir nokta olur, ya işaret olur arkadaşlar. Başka bir tane anakart alayım. Yönlü komponentlerden de üzerinde yazı veya çizgi vesaire varsa o bir yönlü komponenttir. Komponentleri tanımaya devam edeceğiz ama şu anki şeyde sökme, takma ve montajlarından bahsediyoruz ve öğretmeye çalışıyoruz. Konumuz gereği bak orada bir tane yerinden kaymış bir komponentimiz var. Ne yapacaksın? Flux'ını dökeceksin. Şöyle saat çevir, saat yelkovanı çevirir gibi, ayarlar gibi çevirip yerine takacaksın. Yine şurada bir diyot görüyoruz. Bak mesela üzerinde yazı var. 4 rakamı yukarıya bakıyor. D'si de altında. Haliyle bu yönlü bir komponent arkadaşlar. Dirençlerde yön yok. R harfi yazanlar dirençtir. Bunlarda yön yok. Kondansatörlerde yön yok. Hani bunu alt üstüne de takabilirsin. Sağ, hani şöyle bu tarafa da gelse sorun olmaz. Ondan sonra bobinler yine aynı şekilde yönsüzdür. Kondansatörler kahverengilerde. Dirençler yandan, altında beyaz tabakası vardı. Bobinlerde siyah veya gri idi arkadaşlar. Görelim. Burada var mı? Hemen bakıyoruz. Al sana bobin. Bunu alt üstüne de taksan, şu iki beyaz kafanın tabandaki ayaklarını şey yaparsan, takarsan tersi düzü yok arkadaşlar. Yani işte burada gördüğünüz bunların hepsi komponent arkadaşlar. Hale görebileceğin en küçük komponent şu maviler ve şuradaki kondansatörler arkadaşlar. Bu ufak tefek şeyleri de bu şekilde söküp takacaksın. Bak şunun üstünde mesela yazı var. Bu şu demek, yazı bu şekilde bakacak. Aynı malzemeyi ıskartadan aldın. Tersi düzü var demek yani. Bu yönde takacaksın. Zaten kenar köşesinde işaret de var. Yine bir kristal görüyoruz. Bak bunun da işareti var burada. Gördün mü? Nokta sağ altta, aynı şekilde entegrelerde işaretimiz olan şu noktalara dikkat edeceğiz. Daha oraya gelmedik. Geldiğimizde bakacağız arkadaşlar. Konumuzda da komponentlerin ve dikkat etmemiz gerekenlerin bu güzel eğitim videosunu sizlerle paylaşmış oldum. Ben teknisyeniz Hakan. Herkese bol şans.